Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Burada biraz video çektim. Heykelim burada ve birkaç fotoğraf çektim. Birkaç kişi de benim fotoğrafıydı. Burada çok fazla aşırı köpek var. Her yerde. Maymunun bile bir tarzı var. Yani tarz bir şekilde giyimini yapmış. Şimdi buradan karşıya nereden geçeceğiz? Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы... Evet, şuna pantolon giydirmişler. Arkadaşlar, şelaleye yürüyerek gitme yolu kapalı. O yüzden buradan teleferikle gitmem gerekiyor. Teleferikle bilet aldım. Şöyle bir şey aldım. Buradan indik ama şurada ortasında biraz tedirgin hissettim. Arkadaşlar, şimdi bu şehir turları, şu arkamdaki otobüs vardı ya, 2 katlı olan, onu sordum. Bu noktaya da şehrin meydan noktalarından biri diyebiliriz. Canlı. Bu tarz araçlar çok fazla var ve şu arkadaki otobüslerle de şehir turu yapabilirsiniz. Ya da bunlarla şehir turu yapabilirsiniz. Şuradaki balon dikkatimi çekti. Evet arkadaşlar, şimdi şu Gürcan heykeline doğru çıkıyorum. Burada bayağı merdivenler var. Şöyle arkadan göstereyim. Şöyle. Şu üst tarafta, tam şurada. Evet, doğru gösterebildim. Tam orada. Şimdi burada merdivenlerle ara sokaklardan çıkacağız. Buradaki yapılar biraz daha eski yapılar tabii ki. Daha herkesteki meydana göre daha eski yapılar var. Ve merdivenlerden çıkacağız. Ve burada yine şöyle bir kilise var. Şu şekilde. Zamana karşı durmuş taş duvarların arasında Tiflis'in kalbinde bir fısıltı gibi yükseliyor bu kilise, yukarı Betlemi Kilisesi. Sanki her bir taşı 100 yıllık bir duayı taşıyor. Sessizlik burada başka bir dilden konuşuyor. Gün batarken Çan Kulesi'nin gölgesi eski bir hikayenin son satırı gibi düşüyor Arap kir taşlarına. Burası açık mı kapalı mı bilmiyorum. 2 kere gelmemek için şu an çıkmışken buradan geçeyim, çünkü dönüşte buradan değil diğer taraftan gideceğim. O yüzden buraya da böyle bir bakalım etrafından. Şöyle buradaki binalar görüyorsunuz, daha eski binalar. Ya umarım sesim geliyordur, mikrofon yok ama sessiz olduğu için telefonun mikrofonu yeterli olur diye düşünüyorum. Şurada şöyle bir şey var, uçan balon gibi ama farklı bir şey sanırsam. Yukarı Betlemi Kilisesi 18. yüzyılda inşa edilmiş eski bir Gürcü Ortodoks kilisesi. Bir zamanlar Yahudi mahallesine bakan bu tepe yıllar boyunca farklı inançların ve hayatların kesişme noktası olmuş. Sovyet döneminde zarar görse de son yıllarda restore edilerek yeniden hayata döndürülmüş. Bunun içine gitmedim. Çünkü çok böyle yine değişik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şurada bir kedi var. Karşıdan bir ördek gördüm. Şu an ona saldırı yapacaktı. Tekrar vazgeçti. Buradan yukarıya çıkıp devam edelim. Yine böyle bayağı dik merdivenler var. Buradan heykele, Gürcan heykeline doğru gidiyoruz şu an. Ya aynı şeyleri mi söylüyorum bilmiyorum ki sürekli. Geriliyorum bu yüzden biraz. Şimdi şurada böyle hediyelik bir şeyler satıyorlar, magnet falan. Şöyle kafeymiş aynı zamanda da. Buradan bakalım ne kadar daha yükseğe çıkacağız. Aslında bunu günün sonuna bıraksam gün batımı için daha güzel olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Böyle olsun. Ve buradaki böyle kilise ve katedrallerin yapısı biraz daha farklı. Diğer gördüğüm ülkelerdekinden. Yine kendilerine özgü dini yapılarında da motif kullanmışlar. Bu şekilde şimdi ben biraz arka kameraya geçeyim. Daracık taş sokaklardan yukarı doğru yürüdüğünüzde bir anda karşınıza çıkıyor bu sade ama etkileyici yapı. Ne bir turist kalabalığı var ne de büyük tabelalar. Sadece siz, şehir manzarası ve bu eski kilisenin sessizliği.
bazen bir yere sessizce oturup bakmak en çok şeyi anlatır ya, işte burası tam da öyle bir yer. Evet, Özgürlük Meydanı tam şurada kalıyor. Bu kadar yürümüş müyüm? Bayağı gelmişim aslında. Gerçekten. Ya yürümeyi sanırsam artık çok aşırı fazla alıştığım için yürümek hiç zor gelmiyor. Kısa sürede uzun mesafeler gidiyorum. Burada da bayağı kedi varmış. Şöyle kediler. Evet. Merhaba. Merhaba beyefendi. Buraya bakabilir misiniz kameramıza karşı? Şurada yine başka bir kedi var. Şurada dolu. Her taraf kedi var. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Bunların dilini de bilmiyorum ki. Ve şu tarafta da vardı. Evet, bu kediye bir şey saldırmış ya da bir şey çarpmış. Çok kötü olmuş yüzü gerçekten. Şöyle. Ah, korkutmayalım hayvanı. Gerçekten kötü olmuş. Bu biraz sanki Türkçe biliyor gibi. Arkadaşlar, burası böyle şehri izleyeceğimiz güzel bir yer, bir tepeymiş. Bana sürpriz oldu açıkçası. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. İşaretlememiştim de galiba haritalarda. Normalde böyle yerleri işaretlerdim. Burası gözümden kaçmış. Ve burada bayağı kedi var. Ya şu kediyle de bunu da video alalım. Buna ayıp olmasın. Şöyle. Kalbi kırılmasın bunun da, diğerlerini videoya aldık. Ya bir tanesinin yüzüne bayağı bir şey olmuş ama umarım bir insan yapmamıştır onu. Bir tanesi sanki biraz Türkçe biliyor gibiydi. Seslenince sanki biraz o Türkçe anlıyormuş gibi geldi bana. Diğerleri ama bilmiyordu. Dillerini de bilmiyorum bunların. Pis 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 pis. Hiç bakmıyorlar. Yani Türkçe bilen kedi yok burada. Bu benim sorunum değil. Türkçe bilseydiniz kardeşim. Yani hiçbiri bakmıyor. Pis 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 pis. Sadece böyle biraz yüksek ses çıktığı zaman ses dikkatlerini çekiyor. Ama dilleri nasıl bunların bilmiyorum. Ve burası gerçekten bayağı güzelmiş ya. Benim aklıma şimdi burada ne geldi biliyor musunuz? Normalde bunu yapacaktım da ben unutmuştum. Teleferikle şehrin böyle üstünden geçmek. Bunu şurada Allah'tan teleferikleri görünce aklıma geldi. Yoksa bunu unutup gitsem iyi olmazdı. Şu an gözüküyormuş. Şuranın arkasında olması lazım. Hatta bir tanesi şöyle şurada. Şimdi hatta ben arka kamerada şuradan gidiyorlar. Yani yürüyerek de çıkabilirsiniz ama isterseniz teleferik noktasının ben adresine bakarım. Tabii ki teleferikle de bu Gürcan heykelinin olduğu yere çıkabilirsiniz. Ama bence yürüyerek çıkarsanız daha güzel olur. Belki biraz yorulursunuz ama böyle güzel bir şekilde gezerek gelmiş olursunuz. Hem buradan şehri izlemiş olursunuz. Buradan baya güzel böyle banklar falan var, oturup inerken teleferikle iniş yaparım. Ama yok, inerken de teleferikle iniş yapamam. Bu defa diğer tarafta gezeceğim yerler kalıyor. Şu an kararsız kaldım, neyse. Ben buna bir bakayım çıktığım zaman. Olmadı tekrar oradan yürüyerek diğer gezeceğim yerlere giderim. Teleferiğin noktasını nerede durduğunu bilmiyorum. Ama buradan şehir bayağı iyi bir şekilde izleniyor. Gayet güzel. Dediğim gibi buradan zaten şimdi göstereyim şöyle. Böyle farklı bir yapıları var gerçekten. Hem eski yapılar var, hem yeni yapılar var. Ve aynı zamanda bunları birleştirerek de yapı yapmışlar, eskiyi ve yeniyi. O yüzden böyle bayağı güzel olmuş. Burası Tiflis, Gürcistan'ın başkenti, kalbi ve en büyük şehri. Kura Nehri'nin kıyısına kurulmuş, dağlarla çevrili bu şehir hem doğu hem batı ruhunu aynı anda taşıyor. Üstten bakınca fark ediyorsun, karmaşık ama bir o kadar da dengeli bir şehir dokusu var. Yaklaşık 1.200.000 insan yaşıyor burada. Gürcüler, Azeriler, Ermeniler, Ruslar. Tiflis, yüzyıllardır farklı kültürlerin
bir arada yaşadığı bir geçiş kapısı olmuş. Zaten adı bile sıcak su anlamına geliyor. Çünkü şehir sıcak kaplıcalarıyla meşhur. Tiflis'in yerleşim dokusu da ilginç. Eski Tiflis dediğimiz bölge dar sokaklar, ahşap balkonlu evler ve tarihi yapılarla dolu. Ama biraz uzağa baktığında modern binalar, iş merkezleri ve kocaman alışveriş merkezleri göze çarpıyor. Yani hem geçmişi yaşıyorsun hem bugünü. Ve tabii ki burası sadece Gürcistan'ın değil, Kafkasya'nın da kültürel başkentlerinden biri sayılıyor. Sanat, müzik, edebiyat, Tiflis bunlarla yaşayan, nefes alan bir şehir. Bazen bir kenti anlamak için sokağında dolaşmak gerekir. Bazen de yukarıdan bakmak. İşte bu görüntü Tiflis'in ne kadar katmanlı, ne kadar canlı bir yer olduğunu anlatıyor. Evet, şu anda fark ettim. Şehrin iki tarafında da teleferik varmış. Tam şurada ve bu tarafta. Tarafında da teleferik varmış. Bu arada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Teleferikle çıkıp yürüyerek de inebilirsiniz. Merdivende çıkarken zorlanıyorsanız. Veya tam tersi yürüyerek çıkıp teleferikle inebilirsiniz. Tamamen istediğiniz sizin seçiminiz yani aslında. Ya iki şekilde. Yani teleferikle iniş çıkışta var, sanki yasakmış gibi söylemiş oldum böyle de. Ya sadece bence ya inişte ya da çıkışta yürüyerek gitmek daha güzel olur. Şehri görmek için. Özellikle buradaki manzara bayağı güzel. Şehrin manzarası. Buranın da konumunu tam eklerim. O kadar da çok aşırı merdiven yoktu bence. Çok da uzak değil merdivenlerden de çıktığınız zaman. Şimdi evet, yavaş yavaş artık yukarıya doğru çıkayım. Çünkü orada da gezeyim. Sonra diğer tarafa işte karar veremedim. Belki konuşamadım. Belki teleferikle inip tekrar yürüyerek diğer tarafa geçebilirim, nokta çok uzak değilse. Ya da yürüyerek giderim. Oraları gezerim. Teleferik zaten şöyle şu tarafta bir yerde kalıyor. Zaten büyük ihtimalle dönüşte ineceğim nokta orası. Tekrar hem bir tur yukarı çıkarım, bir tur tekrar aşağı inerim. Öyle bir şey de yapabilirim. Evet. Burada da yine böyle bir katedral var şöyle arkamda. Şehrin özellikle kanal mı desem, yok nehir. Nehirin olduğu tarafta şöyle göstereyim. Nehirin kıyısında olan tarafta ve şehrin daha çok eski Tiflis tarafında genelde manastırlar, katedraller var. Bunun dışında diğer taraflarda, mesela şu taraflarda o kadar yoğun bir şekilde yok. Bu tarafta o kadar daha yoğun bir şekilde yok. Ancak böyle şu tarafa geldiğimiz zaman burada biraz daha yoğunluğu artıyor. Ve şu karşıdaki, tam bunu yakınlaştırmaya çalışacağım. Şuradaki. Onda zaten benim kaldığım otele yakın. Onu yarın gezerim. Orası en büyük katedraldi galiba. Ya da ikinci de üçüncü de olabilir. İlk üçte ama sanırsam böyle alan olarak en büyükleri. Ona gitmiş olurum. Sonra birkaç tane böyle şehrin uzak noktasında vardı. Şehrin yine birkaç uzak noktasında bir yer vardı. Ya çok aşırı uzak değil ama tabii ki diğerleri gibi, bugünkü gezdiklerim gibi merkezde olmayacak. Onlara giderim. Sonrasında da gece otobüsle giderim büyük ihtimalle Tiflis'e. Daha doğrusu Batum'a giderim. Ya otobüste uyuyabilirsem güzel olur. Sabah da bir şeyler yiyip Batum'u gezerim. Zaten orada da 2 gün kalacaktım. Bu şekilde bir tur yaparım. Şimdi artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkayım. Burası sadece insanların değil, sokak hayvanlarının da şehri. Tiflis'te kediler özgürce güneşlenir, köpeklerse neredeyse her köşede uyuklar. Çoğunun kulağında küpe vardır. Çünkü şehir onları aşılatıp serbest bırakıyor. Ve en güzeli ne biliyor musun? İnsanlar onlara gerçekten değer veriyor. Good.
görünüyor. Bu küçük yavru tam şöyle şurada. Şurada gösterebilsem bile. Arka kameradan göstereceğim sanırsam. Tam şöyle. Şurada yukarı. Diğerleri de şuraya tırmanıyor. Ve şöyle bir tanesi buraya tırmanıyor. Ama şurada bir tane kahraman vardı. Hiç kaçmadı hiç. Orada bekledi. Bu şekilde. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Gürcüler şöyle der, misafir Tanrı'nın armağanıdır. Bu şehirde sokakta yürürken bile kendini misafir değil, ev sahibi gibi hissediyorsun. Çünkü Tiflis insanı sıcakkanlı olmayı bir gelenek değil, bir yaşam biçimi yapmış. Evet arkadaşlar, bu yukarıdaki Gürcan heykeline çıkmak için biraz önceki durduğum yerden geliyorum. Buradaki merdivenler var. Buradan çıkmamız gerekiyor. Ben şuranın konumunu ekleyeceğim zaten. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Böyle de bir manastır var burada. Şöyle yeşil demir merdivenler var. Bu yeşil demir merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Sonrasında yine beton merdivenlerle devam ediyoruz. Buradan kolaylıkla bulabilmeniz için konumunu eklemiş olurum. Buradaki merdivenlerde yine bayağı dikmiş. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor burada yürürken. Çünkü tutacak yerler de yok burada. O yüzden biraz zor olabilir böyle yerlerde çıkarken. Ve çantasız olursanız daha rahat olursunuz. Eşyanız ne kadar az olursa eşyayla çıkmak çok zor olabilir. Çünkü dik yani çok fazla. Buradan da biraz daha az kaldı. 5 dakika. 5 dakika sonra gelmiş olacağız şöyle. Tiflis'in kaderi hep kavşakta olmakla yazılmış. 1795'te İranlı Ağa Muhammed Şah şehri bastı. Neredeyse tamamı yerle bir oldu. Camiler, kiliseler, evler hepsi yandı. Ama ilginç olan şu, bu yıkımdan sonra Tiflis yeniden inşa edildi ve bir daha asla eskisi gibi olamadı. O günden sonra şehir hem acıya hem direnişe alıştı. İşte bu yüzden Tiflis'in üstten görünüşü sadece evlerden değil, direnişin izlerinden de oluşuyor. Evet arkadaşlar, sonunda yukarıya gelebildim. Yine de biraz daha yürümem gerekiyor. 2-3 dakikalık yer kaldı. Ya çok aslında böyle nasıl desem fazla uzak değildi de ben biraz video falan çektiğim için fotoğraf, o yüzden biraz yavaş yavaş çıkıyordum. Evet, biraz da manzarayı izlemek istiyordum. İki taraftan da gidiliyormuş. Şu an bu taraftan gitmeyi tercih ediyorum. Burası daha böyle güzel geldi gözüme. Şimdi şuradan da yine bir video alalım. Buraya da böyle bir seyir terası yapmışlar. Küçük böyle balkon gibi. Şuradaki yerden sola dönünce hemen sol taraftaki yerden geldiğiniz zaman bir tane yer var. Bir tanesi şöyle elimle göstereyim. Şu taraftan çıkıyor. Diğeri bu taraftan. Belki orada da vardır, bilmiyorum. Buranın manzarası bu şekilde. Şöyle. Evet, yine buraya da bir seyir terası yapmışlar. Böyle minicik. Hemen heykelin sağ tarafında kalıyor. Heykelin sağında desem daha doğru olur aynen. Heykelin sağında, aşağıda hemen. Böyle bayağı güzel. Şuradan aşağıya düşmeden gelelim. Buradan böyle bütün şehri görebiliyorsunuz ama ben şu an ekranı da önümü de göremiyorum. Gözüme güneş geldiği için. Burası da bayağı güzel. Yine buradan şehri izleyebilirsiniz. Ay, konuşamıyorum artık. Konuşmayı unuttum.
Adım adım yukarı çıkarken arkamızda kalan sadece şehir değil, zamanda küçülüyor sanki ve işte karşımızda beliriyor Gürcü Ana. Dimdik, sessiz ve bir o kadar da anlam yüklü bir halkın karakteri, taşa kazınmış gibi. 1958 yılında dikildi bu dev kadın heykeli. Gürcistan'ın 1500. kuruluş yılı anısına elinde bir kılıç ve bir kadeh var ve bu ikisi aslında her şeyi anlatıyor. Dost gelene şarap, düşman gelene savaş. Gürcü ruhunun özeti bu. 12 metre yüksekliğinde alüminyumdan yapılmış ama sanki taştan, topraktan değil de halkın geçmişinden, acılarından ve zaferlerinden şekillenmiş gibi. Onun bakışları sadece Tiflis'e değil, bütün geçmişe dönük gibi. Heykelin bir adı daha var. Kartlis Deda, yani Kartli'nin anası. Kartli ise Gürcülerin tarihsel kalbi. Yani bu kadın heykeli sadece bir figür değil, bir ulusun hafızası. Gürcülerin çoğu onu bir tür anne gibi görür, sert ama sevgi dolu. Ve bir detay daha, Sovyet döneminde dikilmesine rağmen heykel zamanla politik anlamlardan sıyrılıp halkın kendi sembolüne dönüştü. Çünkü Gürcü Ana bir ideolojiyi değil, insanı temsil ediyor. Topraklarını koruyan, misafirlerini ağırlayan gururlu bir ana figürü. Rüzgarda savrulan saçları, şehre bakan ifadesi, bir milletin tarihini sessizce anlatıyor, hiç konuşmasa da her şeyi söylüyor. Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Burada biraz video çektim. Heykelim burada ve birkaç fotoğraf çektim. Birkaç kişi de benim fotoğrafımı çekmişti. Sağ olsunlar. İşte tek gezerken fotoğraf çekmek biraz zor oluyor. Tripodla bazı yerlerde çekebiliyorum ama burada tripodu bırakabileceğim bir yer yok. Buranın da aynı zamanda arkasında böyle bir geniş bir yer var. Burada zaten bir tek görüyorsunuz. Şuraya da bir tane şey yapılıyor, sadece inşaat. Burada sadece şu yukarıda bir iş yeri var büyük ihtimalle. Bir tane de şurada bina var. Bu taraf biraz şehrin arka tarafı. Burada böyle bir ormanlık alan, dağlık alan gibi kalmış burası. Şimdi buradan da artık yavaş yavaş aşağıya doğru gideyim. Burada giderken aşağıda bir şelale vardı. Bir kanyon vardı. Kanyon galiba kapalı. Haritalarda şu an öyle gösteriyor. Şelale de tam açık mı o da belli değil. Çünkü onda da geçici olarak kapalı yazıyor ama haritalar bazen yanlış bilgi verebiliyor. Şimdi oraya gidecektim. Orada da yine gezebileceğim birkaç nokta vardı. Onları gezdikten sonra artık nehrin kenarında yürümeye devam edebilirim. Zaten şu anda saat burada 3:30. Büyük ihtimalle 6:30 gibi hava kararıyor artık. Buradan yaklaşık bir 15 dakika gösteriyordu şelalenin orası. Şelale güzeldi ama tam şu an açık mı kapalı mı bilmiyorum. 15 dakika sonra oraya gidince orada bir tane de Cuma Mescidi diye bir yer vardı. Bir de böyle hamam vardı ama aktif olarak bu kullanılıyor yoksa böyle tarihi yer mi onu bilmiyorum. O yüzden orayı da gezmiş olurum. Oranın devamında zaten nehrin kenarında köprünün oraya kadar yürürüm. Ve sonrasında bugün için zaten yeterli olur. Çünkü çok büyük ihtimal fazla zaman da kalmaz. Zaten şu an saat 3:30. Oraya gidene kadar 15 dakika geçmiş olur ya da 20 dakika geçmiş olur. Tabii ki burada yol varsa yol var gösteriyor ama şu an sanki burada yol yok gibi geldi. Böyle satıcılar var burada genelde. Buradan kontrol edelim. Şu tarafa doğru gidelim. Belki devamında vardır. Çünkü haritalar genelde doğru söylüyor buralarda. Ve burada da böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var. Yine buradan da şehri izleyebiliyorsunuz. Özellikle heykelin olduğu yerde manzara çok fazlaydı. Bütün şehri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Teleferikler buradaymış. Teleferik de tam şurada karşıda. Teleferikle inmek isterseniz bir tanesi heykelin sağından geliyorsunuz. Sol tarafındaki daha uzak, sağ tarafındaki daha yakın. O yüzden arka tarafta kalan, heykelin sol tarafında kalan yer bence uzak. Oraya kadar yürümek yorucu olabilir.
Sağ tarafındaki yer daha yakın. Şimdi burada sanırsam sadece teleferik var. Teleferikle aşağıya inip oradan yürüyebilirim. Şurada merdiven var. Merdivenden de inebilirim. Tam emin değilim. Şu an tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle yapalım. Buradan teleferikle de inebilirim işte dediğim gibi. Tam emin değilim. Yine buradan da şehir gözüküyor. Sonra başka buradan aşağı. Elim korktu. Oha gözünü açtı. Ne yapıyor? Ama o da şey yapıyor. Şuradan insan arası sanki sadece seyir yeri gibi. Var mı yok mu bilmiyorum o yüzden. Biraz sonra bakarım. Şöyle burada da para atarak böyle şeyler var. Bunlardan bakabiliyorsunuz. Şimdi bakalım gidelim artık. Arthur in Espanol, Arthur ne Marina. Arthur heeft gezegd even. Ne sonra araba şey kosan sen. Burada da böyle mikserçeler var. Ve yine burada böyle bir seyir terası kale var. Turtle Lake işte bu taraftaymış. Bir göl de varmış bu tarafta. Burası da bir bahçe. Böyle buradan yol, belki buradan bir yol gidiyordur şelaleye. Çünkü şelale şurada bir yerde olması lazım. Tam emin değilim ama. Kurallar tamam. Buradan aşağıya yol vardır herhalde. Yürüyelim artık. Şans diyeceğim ama kapalıymış. Yürüyemiyoruz o yüzden. Kapalıymış. Tekrar dönüyoruz. Merhaba. Kapalı evet. Arkadaşlar şelaleye yürüyerek gitme yolu kapalı. O yüzden buradan teleferikle gitmem gerekiyor. Teleferikle bilet aldım. Şöyle bir şey aldım. 4,5 larıydı. Bu da 1,5 euro falan yapıyor. Şimdi buradan teleferikle şu aşağıya ineceğim. Bu aşağıya teleferikle ineceğim. Oradan tekrar gezeceğim yerlere yürüyerek oradan geçelim. Çünkü buradaki sağ taraftaki yolu kapatmışlar şu anda. O yüzden mecburen teleferikle gitmem gerekiyor. Evet, şimdi şu teleferik geliyor. Biraz öncekine binmedim. Belki inşallah şu ana kadar kimse gelmezse tek bineceğim. Tek binmek için bekledim. Umarım kimse de gelmez. Daha öncekine ben şu diğer gidenler biner diye binmemiştim. Önceki o yüzden boş gitti. Şu an şuna umarım şu an kimse gelmeden binebilirsem güzel olur. Buradan işte dediğim gibi yürüyerek gideceğim. Çünkü burada hem şelale hem kanyon vardı. Buradaki yolu şu an büyük ihtimalle tadilat yaptıkları için kapatmışlar. Şu an kimse yok bakalım. Buradan teleferikle Tiflis'in manzarasıyla bu şekilde gitmiş olacağız. Böylelikle hem şekli de görmüş oluruz. Şu arka tarafta tam ya şu an gözükmüyor. Kamera açısında değil sanırsam. Bir bakayım yok aslında kamera açısında. Tam şurada. Tam şurada. Parmağımı yanlış şöyle parmağımla gösteremiyorum arkadaşlar. Siz anladınız. Tam şöyle şurada şimdi oldu. Burada da var ama o uzaktı. Oradan yürümem de bayağı uzak olurdu. O yüzden ben şuraya geçeyim. Güneş arkamda kalsın. Buradan yürüyerek gidelim. Ben şimdi arkadaşlar biraz hızlandım normal. Biraz tedirgin oldum açıkçası. Korktum bayağı hızlandı birden şurada. İlk defa biniyorum. Çok böyle garip bir his. Ben şimdi arkadaşlar burada durduruyorum. Video çekeyim bari bu kadar böyle inşallah yaşadıktan sonra şu an gerçekten biraz böyle tedirgin hissettim yani. Hiç düşünmeden bindim ama yine de biraz tedirgin oldum.
Yavaşça yükseliyoruz. Altımızda küçülen sokaklar, uzaklaşan sesler, parça parça evlerin çatısı. Ama aslında yükseldikçe şehri daha iyi görmüyor muyuz? Sanki yukarıdan bakınca her şey daha net, daha sade. Tiflis sabahları küçük kahve kokularıyla başlar. İnsanlar sokaklarda çok konuşur burada. Ama öyle gürültülü değil. Herkesin bir selamı, bir duası, bir hikayesi vardır. Yukarıdan bakınca onların koşturması bile bir düzen gibi görünür. Teleferiğin her salınımında biraz daha geçmişle bugün arasındaki çizgide gidip geliyoruz. Bir yanda restore edilmiş kiliseler, öte yanda modern cam binalar. Birbirine çok benzemiyorlar ama yan yana durmayı öğrenmişler. Tiflis'e yukarıdan bakmak aslında biraz da kendine bakmak gibi. Yere çok yakınken göremediğin şeyleri fark ediyorsun. Kim bilir, belki de bazı şehirleri tanımak için önce uzaklaşmak gerekiyordur. Şimdi inişe geçiyoruz. Ama bu şehirden değil, sadece bu bakıştan. Tiflis orada duruyor. Aynı sessiz, aynı sabırlı, aynı sıcaklıkla. Like these frozen Evet arkadaşlar, bir sorun olmadan indik ama şurada ortasında bir biraz tedirgin hissetmiştim ve bir sorun olmadan inelim. Şimdi buradan yürüyerek devam edelim artık. Birazdan bu açık. Buradan tam teleferikle şehrin merkezine geliyorsunuz neredeyse. Meydanı sol tarafta kalıyordu galiba. Ya bir an tripodun elimde olduğunu unutup tripodu aradım. Bir 2 saniyelik bir şok geçirdim. Ama elimde olduğunu unuttum. Böyle garip bir şey oldu. Şimdi burası da böyle sessiz sakin kafelerin olduğu, otellerin olduğu bir meydan. Teleferik durağının olduğu yer. Şimdi ben buradan şu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Gideceğim yerler için. Birkaç orada nokta kalmıştı. Orayı gezdikten sonra da bakayım belki etkinliğine, daha doğrusu etkinlik gemi turu falan varsa onlar katılabilirim. Güzel oluyor. Yine şehirlerde gittiğim şeylerden nehir ya da göl varsa ve aşırı pahalı değilse yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ve bu arada burada şöyle maymun, papağan böyle çok fazla var. Göstereyim şöyle. Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы... Evet, şuna pantolon giydirmişler. Maymunun bile bir tarzı var. Yani tarz bir şekilde giyimini yapmış. Şimdi buradan karşıya nereden geçeceğiz? Ya burada biraz bu karşıya geçmek kafamı karıştırıyor çünkü böyle kaçık. Ve bu arada tam buraya geldiğinizde şöyle şehir turu yapabileceğiniz şöyle arabalar var. Şu tarz. Şu arkamdaki. Burada bunlar çok var. Yine şey var. Yine burada şehir turu yapabileceğiniz şu 2 katlı otobüsler var. Buradan bu tarz araçlar çok fazla var ve şu arkadaki otobüslerle de şehir turu yapabilirsiniz. Ya da bunlarla şehir turu yapabilirsiniz. Şuradaki balon dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim. Şurada buna sanırsam ücretle biliniyor mu? Böyle sadece bir sembol mü, göstermelik olarak mı yoksa biliniyor mu? Tam bilmiyorum. Şimdi buradan da devam edeyim. Ben bir haritalardan kontrol edeyim. Çünkü kontrol etmediğim zaman çok fazla yürümüş oluyorum bu defa. Tekrar aynı yere bir daha geliyorum. Ekstradan yorulmamak için. Evet, şu anda araçlar duracak mı? Durmuyorlar. Ve sağ olsun şu arkadaki araç durdu. Ve geçebildiğim. Okay. Şimdi evet buradan büyük ihtimalle geçeceğiz de ben biraz daha yürüdükten sonra bir kontrol edeyim. Şöyle kamerayı da çok böyle yakın tutmuyorum. Yani çok
sanırsam böyle tutmak daha iyi. Bu da çok uzak bilmiyorum da en azından böyle daha iyi. Biraz öncekinden daha iyi duruyorum. Böyle de iyi olmasa da işte ilk halinden daha iyi. Daha fazla iyi olacak. Şimdi buradan ya yine dakika videonun bayağı uzun olmuş. Buradan Tiflis'in dar sokaklarından geçerken önce burnunu bir koku yakalar. Fırından yeni çıkmış sıcacık haçapuri kokusu. O an şehrin tadını ilk defa gerçekten alırsın. Biraz ileride eski bir radyodan gelen halk türküsü şehre yumuşak bir melodi bırakır. Sokakların taşları bu sesle adeta dans eder gibi parlar. Ve gözün bir köşeye takılır. Yıllanmış duvarın önünde oturan yaşlı bir nine torununa usulca bir şeyler fısıldar. İşte Tiflis böyle. Her anında ayrı bir hikaye, her köşesinde yaşayan bir anı saklı. Şimdi bu şehir turları, şu arkamdaki otobüs vardı ya 2 katlı olan, onu sordum ne kadar olduğunu. Yaklaşık 1 saat sürüyormuş. Ya yeri de hemen burada, bunun da ben konumuna eklerim gitmek isteyenler olursa diye. 70 liraymış 1 saat, yani bence gerek yok gibi geldi benim için. Zaten ben yürüyerek gidiyorum çoğu yere ve video falan çekerken daha rahat olabilmem için de. Açıkçası bana yapılan zamana göre pahalı geldi. Çünkü 70 lirayı nereden baksanız bir 30 euro falan yapıyor. Ya bunun yerine ben tekne turu yaparım, daha iyi. Çünkü aşırı pahalı bence 70 lira için. Ya böyle bir şey için pahalı 70 lira. 1 saat sürüyor sadece. 1 saat için bence gerek yok. 1 saat için çok fazla yani 70 lira. O yüzden buradan yürüyerek devam edelim. Şu tarafta gideceğim yerlere gideyim öncelikle. Şimdi ben karşıya geçeyim. Şurada böyle yapabileceğiniz at arabası da var. Bu noktaya da şehrin meydan noktalarından biri diyebiliriz. Canlı, böyle insanların olduğu ve burada gidebileceğiniz, ailenizle falan rahatlıkla gidebileceğiniz kafeler var burada daha çok. Daha merkezi bir yer olduğu için daha rahat olursunuz. Ara sokaktaki yerlere gitmektense burası daha iyi olur. Şimdi buradan karşıya geçtik. Ben yine bir haritalara bakacağım. Çünkü ya şu saçımda yemin ediyorum beni manyak yapacak ya. Sürekli bozuluyor. Yani meydan pazar buradaydı. Aslında burayı gezerek o tarafa doğru gidebilirim. Gideceğim diğer noktalardan bir tanesiydi. Burada çok fazla aşırı köpek var. Her yerdeler ama karışmıyorlar fazla da. Şuradan mı gidelim meydan pazara? Burası Tiflis'in kalbinde yer alan meydan pazarı, renklerin, seslerin ve hayatın buluşma noktası. Dışarıdan sakin görünse de burası şehrin en canlı noktalarından biri. Her sabah tezgahlar burada açılır ve Tiflis'in günlük ritmi başlar. Şu an meydan pazar olarak geçiyor, buraya geldim. Burada böyle daha çok eski şeyler var. Aynı zamanda biliyorsunuz Gürcistan'da burada çok fazla şarap üretici. Şarap üretiminin ilk yapıldığı, ilk başlandığı noktalardan birisi. Yani her yerden de ışık vuruyor. Burası daha iyi, kimse gelmeden kapının önünde duruyorum. Burada da şu ışıklar vuruyor mu? Burada işte şaraplar var şurada da. Aynı zamanda böyle eski, antik eşyalar var. Böyle devam edelim, bayağı güzel. Meydan pazarının tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. O zamandan beri burası sadece alışverişin değil, aynı zamanda komşulukların ve dostlukların da kurulduğu bir yer. Baharatların, taze meyve ve sebzelerin, yerel peynirlerin kokusu burada birbirine karışır. Burada pazarlık yapmak adettendir. Sesler yükselir, gülüşmeler duyulur. Her tezgahın ardında bir hikaye saklıdır. Tiflis'in farklı bölgelerinden gelen satıcılar kültürlerini de beraberlerinde getirirler. Meydan pazarı sadece bir pazar değil, aynı zamanda
Tiflis'in sosyal dokusunun da bir aynısıdır. Şehrin geçmişi ve bugünü bu küçük tezgahların arasında buluşur. Şu an diğer giriş kapısına geldim ama buradan tekrar çıkmayacağım. Tekrar gezerek gideceğim. Bu defa kameraya konuşuyorduk. Biraz önce böyle kısa 1 dakikalık bir çekim yaptım. Ya ilk diğer tarafta giriş yaptığımız zaman ilk şarap kısmı var. İçecekler var orada. Almak isterseniz aynı zamanda satın da alabiliyorsunuz. Sonrasında böyle küçük magnetler var. Bu bölümde görüyorsunuz ya da bu bölümü giderse için çok gözükmedi. Böyle yüzükler var. Buradan satın alabilirsiniz bunları. Kart yine geçerli burada. Aynı zamanda nakitle de alabilirsiniz. Evet, post makinesi varmış. Kartla alabilirsiniz. Burası da böyle güzel. Gelip gezebilirsiniz. Böyle aynı zamanda yiyecekler var. Çikolatalar var. Şu şekilde. Burada böyle çaylar var. Böyle aslında çay demeyeyim de. Evet, aslında çay olarak yapmışlar. Böyle elma kurusu var. Böyle incir gibi, limon, yeşil limon gibi şeyler var. Böyle yiyecekler var aynı zamanda. Böyle ortamı da güzel. Böyle gezebileceğiniz. Şurada da turşular var şöyle. Buradaki biberi ilk başta yılan sanmıştım da yılan değilmiş. Ben sanmıştım onu da yılan değilmiş, bibermiş. Biliyorsunuz. Yani güzel böyle burası. Bir yer. Gelinebilir. Meydan pazar olarak. Zaten hemen merkezi bir yerde. Yani şu an birkaç da fotoğraf alıp. Gezmek sadece yer değiştirmek değil, aynı zamanda her yerde kendini biraz daha bulmaktır.